Mentrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda iki konuda ele alacağız. Yani birinci konumuz Türkiye'deki Türk kadınların cinsel hayatlarının ne kadar amatör ve beceriksiz ve çok kötü olduğunu bahsedeceğim. Bununla ilgili çok açıkça bir delille ve göstergelerle size bunu anlatmaya çalışacağım ki anlayacaksınız ki Türk kadınlarının maalesef yabancı kadınlar gibi profesyonel olmadıklarını, daha çok korkak ve bilinçsiz yaşadıklarını açıkça ve net söylemek isterim. Diğeri de bu mala vurmakla ilgili bir kavram var. Bunu ele alacağız. İki konuyu ele almak istiyorum bu videoda. Bu videoda bu eleştiri videosu olacak. Amaç bu cinsellik içerikli bir video değil. Daha çok bu insanların nasıl yaşadığını anlatmaya çalışıyorum ve iyice izleyin ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Videonun sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Bir video koyacağım. Bu videodaki Müge Anlı'nın bir lafları var. Bunu ele almamız lazım ki bu ele alacağım şey Türkiye'deki kadınların birebir özetleyen cinsel hayatını açıkça belli ettiği kısım. Yani göstereceğim videoyu izleyelim. Ondan sonra ben örneklerle size bir şeyler anlatmaya çalışacağım ve anlayacaksınız demek istediğimi. Senin niye hep kafan böyle kötülüğe çalışıyor? Hep cinsellik, hep cinsellik. Ortamı çıkartmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar. Birincisi cinsellik konusunda kitap okumakla karıştırılmaması gerekiyor. Cinsellik anlamda kitap okumak bildiğimiz bilgi kavramını arttırır. İnsanda bilgi gelişimini, konuşma diksiyonunu düzeltmeye yarar. Ama cinsellik konusuna geldiğimizde Türk kadınları maalesef amatör ve amatör olmaktan dolayı maalesef bu tür soruları sormasının nedeni bu. Yani cinsellik bunların bilinçaltında en alt tabaka olan bir şey. Yani cinsellik ne demek? İki şey olmaktan kaynaklanıyor. Birincisi çocuk sahibi olmak, diğeri ise zevk almak. Yani ikisi ayrı şeyler. Amaç buradaki ne? Cinsellik kavramını tek kavram olarak ele alamayız. İki kavram olarak ele alabiliriz. Bu her iki yolda aynı yoldan geçiyor. Ama bunun başka yönleri de var. Yani bir şeyi yapmak isterken, bir şeyi yaparken de korunmak diye bir kavram da var ve korunmamak da bir kavram var. Yani her şeyi sen kendi bilinçli yapıyorsun ama Türk kadınları maalesef ki duvar gibiler. Türk kadınlarının cinsel hayatları gerçekten berbat. Yatakta bile berbatlar. Bilgisiz, amatör, cinsellikten kendini geliştirmemiş, cinsel eğitim almamış, amatörce yaşamış, cinsel organ görünce korkan, ödü patlayan, diyen, itikisinen bir kadın topluluğunda yaşıyoruz bu ülkede. Yani maalesef ki Türkiye'deki kadınları eğitmemiz lazım. Bu alanda da eğitilmesi gerekiyor yani. Üremek de bir ayrı olurken, zevk almakta da ayrı olurken bunların da bir ortak yanında yani kadının bu cinsel ilişki kavramını biraz geliştirmesi lazım. Böyle Müge Anlı gibi tipler böyle maalesef ki çok cahiller yani cahil tip oldukları için bunlarla aynı ortamı paylaşmak insanı tiksindiriyor. Yabancı kadınlar bile kendini bu alanda bile geliştirmişler. Bilgi olmuşlar, araştırmışlar, karşı cinsi araştırmışlar, kendi cinsini araştırmışlar, kendi vücudunu araştırmışlar, öğrenmişler. Doktor tedavisi, ilaç tedavisi, haplar, değişik ilaçlar, bir sürü şey öğrenmişler. Bizim milletimizde maalesef bu nikahta evlenirken bir broşür dağıtılmıyor. Keşke broşür dağıtılsa. Bu broşürde de cinsel eğitim, üremek, aile kurmak gibi vesaire bunların hepsinin detaylıca anlatılması lazım. Gerekirse ekipman bile verilmesi lazım devlet tarafından ama maalesef ki bunlar verilmiyor. Daha çok nikaha gidiyorsun, evleniyorsun, defter alıyorsun, eve gidiyorsun, çek biliyorsun. Bu klasik taktiklerle olacak işte yani. Cinsellik bile bir yerde konuşulduğunda daha çok kadınlar da olsa erkek de olsa gülüyorlar. Yani komik bir şey değil. Üremek bir şey. Zevk almak güzel bir şey ama toplum içinde konuşurken niye gülüyorlar? Bu Türk toplumu anlamış değilim. Yabancılarda mesela cinsel ortamda konuşulduğu zaman gülmüyorlar. Konuşuyorlar, diyalog kuruyorlar. Bizimkide diyalog yok ki. Bizimkilerinde ise bu konuda hep gülüyorlar. Değişik insanlar ama anlamış değilim yani. Her çiftin ya da her evlenen çiftin bir şekilde bu ekranda gördüğünüz görsellerden bir şekilde alması gerekiyor. Yani bireysel olarak günümüz bir modern çağ ve bu modern çağda cinsel ilişkilerde genelde bunlar kullanılmıyor. Ve kullanılmadığı için de insanların birçoğu ya bilgisizce kendi hayatını yaşayıp ya istenmez bir çocuk oluyor ya da istemli çocuk oluyor yani vesaire. Zevk için her şeyi önlem almak gerekiyor. Yani karşı cinsin isteklerinin yapmadığı zamanlar da olabiliyor. Mesela kadın istekli olmuyor. Onun istek için bir hap gerekiyor. Yani ekranda gördüğünüz o görselde bulunan ürünleri yani kadın ürünlerini almak gerekiyor. Erkekler için de erkekler olan ürünler almak gerekiyor. Yani bunların kullanılması lazım. Bunlar ayıp bir şey değil. Normal bir şey. Günümüzde maalesef bunlara ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü burada önemli olan hangisinin patlayacağı önemli. Erkek mi patlayacak önce yoksa kadın mı önce patlayacak? Bu önemli. Bunun dengesi sağlanması lazım. Erkek önce patlarsa kadın bunda maalesef ki siniri olarak bu işten çıkıyor. Ama kadın önce patlarsa erkek sonra patlarsa bu iş tamamen çözülmüş oluyor. Yani bu ile ekranda gördüğünüz o görsellerdeki ürünlerin alınması lazım normalde. Evlenenler, sevgililer falan. Yani bunlar ayıp bir şey değil. Komik bir şey değil. Normal bir şey yani. Günümüz modern çağda bunlara çok ihtiyaç var. Çünkü yaşadığımız çağ iklim değişikliği, küresel ısınma, gıdalı terörü, gıdadaki oynanan hazır gıdalar vesaire birçok şey bozuldu. Maalesef insanlar organik beslenemiyor. Beslenemediği için insanlar sağlıksız olduğu için bu tür ürünlerde cinsellik anlamında da bazı ilaçlara ve tedaviye ihtiyaç gerekebiliyor. Her yerde cinsellik pompalandığı için medyada, dizilerde, filmlerde, reklamlarda vesaire bu tür üstü kapalı subliminal mesajların olduğu bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Biliyor musunuz ki bir kavram daha var. Jigolo diye bir kavram. Bu jigolo kavramı genellikle para karşılığı
kadınlar tarafından erkek tarafı satın alınan, yani cinsel ilişkiye girmek için alınan bir sistem. Bu sistemde genellikle 30 yaş üzeri doğup boşanmış kadınlar tarafından yapılan, yani yaşlı teyzelerle vesaire ya da olgun kadınlarla ilişkiye girmek için yapılan bir sistem. Bu sistemde genellikle erkekler para kazanıyor bu sistemde. Genellikle zevk için yapmıyorlar bu işi, para için yapıyorlar genellikle yani. Bu sistem içerisinde insanlar maalesef zevkten daha çok kadının tatmin edilmesi gerektiriyor. Yani zengin kadınları gene tatmin ediyorlar. Bu kocası olmadığı zaman, sevgilisi olmadığı zaman para karşılığı tutuyorlar. İnternet üzerinden, siteler üzerinden vesaire. Ünlüler birçoğu bunu yapıyor. Ama hangi ünlüler yaptığını biz bilmiyoruz. Gene de tahmin ediliyor ama vesaire. Yani kavram şu. Gigolo dediğimiz kavram bir paralı ücretli bir erkek talep etme sistemi. Yani bunlar genellikle sistem içerisinde bulunuyor. Yani cinsellik anlamındaki sistem bu. Türkiye'de bundan çok fazla kullanan insanlar var. Yani bu sistem bir değişik bir sistem. Yani ben baktığımda genellikle niye bunu yapıyorlar anlamış değilim. Gidip evlenmeleri gerekirken ya da bir kişiyle takılmaları gerekirken gidip para karşılığı bunu yapıp yani mikrop kapma ihtimalleri de yüksek. Yani AIDS olma, bel ağrısı vesaire birçok şey olma ihtimali yüksek. Yani değişik bir sistem ama baktım ilginç bir sistem olmuş gerekiyor. Yani insanlar böyle takılabiliyor. Gelelim mala vurmak konusunu ele almaya. Bu mala vurmak konusu genellikle pavyonda erkeklerin yaptıkları bir sistem. Yani genel eve giden erkeklerin anlatmaya çalıştığı bir sistem. Ben bunu ilk başta anlamamıştım. Mala vurmak demek eşyayı mı vuruyorsun falan diye anlamıştım. Meğerse kadınların kalçalarıyla ilgiliymiş. Vücutları cinsel ilişkiye girmekte bahsediyorlarmış. Yani zina etmekte falan vesaire. Yani bunu bir ele alalım. Bununla ilgili birkaç video koyacağım ben şimdi buraya. Bunu ele almamız lazım. Yani bu konu biraz karışık bir konu ama incelememiz lazım. Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala vurmanın ne olduğunu bilir misin? Hocam bir dakika. Hoca bir de geldiğinde öyle kusturmalı boşluk saksosu gibi numaralar yaptı. Mahvettin beni ya. Genellikle bu tür insanlarda olan şey şu. Pavyona giden insanlarda genelde oluyor. Bu pavyon, gazino gibi tür giden erkeklerde olan bir şey. Böyle mala vurma kavramı oradan gelebilen bir şey. Yani bu insanlar genellikle bu cinsel ilişkilerini bu şekilde yararlanarak sağlıyorlar. Bir de normalde toplum içinde böyle kızlara bakarken, kadınlara bakarken vücut hatlarına bakıyor. Acaba bu vücuda uygun mu değil mi diye bakabilenler oluyor. Ya da kızın açık saçı giymesinden de bunu yapabiliyorlar. Yani o tür insanlar da olabiliyor. Yani bu tür insanlar da var. Bir de size bir şeyden de bahsedeceğim. Bu Türk kadınların neden bu şekilde olduğunu ya da bu şekilde olmasından değil de bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bunu çok iyi biliyoruz ki Türk kadınının nedense kalçaları büyük oluyor. Bu büyük olması nedenini ben de bir anlamış değilim. Yani bunun bir şekilde araştırdım bir şeyini. Bununla ilgili bir video göstereceğim. Bu videoyu örnek olarak göstereceğim. Yani Türk kadınının genellik yapısını yani bir Türk spikerleri üzerinden ya da birkaç ünlüler üzerinden göstereceğim ve hepsinin genel yapısına baktığımızda aynı ortak noktaya sahip. Büyük kalçalara sahip olmasından dolayı kaynaklanan bir şey. Gündemini hangi konular neden belirledi bugün? Gündemini hangi konular neden belirledi bugün? Nice. Nice. İşte yeni önlemler. Bakım ve huzur evlerindeki yaş. İşte yeni önlemler. Bakım ve huzur evlerindeki yaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitabından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitabından önce Fransa İnceleyelim. Yazılı basında hangi manşetlerle yer alıyor gelişmeler? Türkiye Gazetesi'ni inceleyelim. Yazılı basında hangi manşetlerle yer alıyor gelişmeler? Şimdi Amerika, Vietnam ve Japonya'ya bunlara hedeflerinde şimdi Barış Hakim burada. Trump güvence mi verdi Barış Hakim burada? Trump güvence mi verdi Barış? Kimseye muhtaç olmadan masaj yapıyor. Gel kızım oğul, kimseye muhtaç olmadan masaj yapıyor. Gel kızım oğul, gel. Nice. İstiyorum sana gözlemlerin nelerdi? Aslında sen bir Türk istiyorum sana gözlemlerin nelerdi? Aslında sen CNN Türk ekonomi sayfasındaki ikinci haber ve CNN Türk ekonomi sayfasındaki Milliyet'e tekrar döndük Milliyet'e tekrar döndük neymiş altında neymiş altında Güldener neler paylaşacaksın? Hangi yetkililerle görüşecek? Bakan Çelik. Güldener neler paylaşacaksın? Hangi yetkililerle görüşecek? Nice. Burada önemli olan şu.
Açıkçası Türk kadının genel yapısına baktığımızda hepsinin kalçaları büyük oluyor. Yani dolgun yapıda olmasından kaynaklanan bir şey. Yani göze battığında biraz daha büyük. Bunun temel sebebi spor yapmamakla kaynaklanan bir şey. Yani bir de erkekleri taciz etmek ve erkekleri tahrik etmek anlamında da yapılabiliyor. Dışarıda gördüğümüzde bu tür kadınları da görebiliyoruz maalesef. Tanga giyip bir şekilde belli etmeye çalışan da var. Altına iç çamaşır girmeyip de gösteren de var. Programlarda böyle bu şekilde cinsel isteklerini karşılamak istediği zengin adamlar, zengin insanların içinde karşılamak isteyen tipler de var. Yani birçok şeyleri yapabiliyorlar. Yani burada taciz konusuna girmeyeceğim. Genel yapısından bahsediyorum. Yani bu insanlar genellikle bunu yapmasından dolayı kaynaklanan bir şey. Bir de şey var. Dünyada bu büyük kalçalı kadınların temel sebebini araştırmışlar bilim adına. Genellikle büyük kalçası büyük olan kadınların çocuk doğurduklarında çocukları zeki oluyor. Yani zeki seviyesi yüksek oluyor. Yani taşıma anlamında yani vücudu 9 ay çocuğu taşımasından dolayı kalçaların büyük olmasına ve bel ağrısı çekmemesi içinden kaynaklanan bir şeyden ondan bahsediliyor. Yani çocuklara zeki olmasının bir nebze katkısı olan bir büyük kalçalı kadınlardan olabiliyor. Göze hoş gelebilen de olabiliyor, göze hoş gelmeyen de olabiliyor. Açıkçası büyük kalçaların da bir bedeni var ve ağırlığı var. Ama insanlar şunu anlaması lazım. Bu bir taciz anlamında söylemiyorum. Bunu anlatmaya çalıştığım şey çok basit. Bu bir bilimsel olarak araştırılmış ve gösterilmiş. Yani insanlar bunu yapabiliyorsa Türk kadınları da bu şekilde olmasına kaynaklanan bir şey. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınıza önermeyi ve diğer sosyal medyada paylaşmayı önermeyi unutmayın. Yani kanalımızın büyümesi lazım ve büyük bir kitleye ulaşmak için yani bu bir eleştiri ve eğlence kanalı. Amacımız eleştirmek ve eğlenmek. Burada amaç taciz ya da bir şey yapmak değil. Daha çok insanların fikir ve sorgulamak ve eleştirmeye odaklı olması ve yorumlarınızın çoğunu okuyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz ve kalp atmaya çalışıyoruz. Yani kanalımıza abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarına önermeyi unutmayın ve kanalımızın büyümesi için içerikler anlamında da çeşitli sunuyoruz. Yani burada biz amaç birilerine hedef göstermek değil. Daha çok gösterilen içeriğin içerisindeki önemli olan eleştirilen kısmını size gösterebilmek. Amacımız bu. Bundan başka bir çaremiz yok. Yani sizin amacımız anlatmak istediğimiz şey burada birilerine hedef ya da göstermek değil. Yani bu kanalın büyümesi için sizin abone olmanız, kanala videomuzu beğenmeniz, yorum yapmanız ve yorumlarınıza cevapları almak istiyorsanız alırsınız ve cevap alınmıyorsa kalp atılmıştır ve okunmuştur. Yani bu kanalın büyümesi için arkadaşlarınıza önermeyi, başka sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.